Herkese merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Selin, kahverengi uzun saçlarım var, mavi bir gömlek giyiyorum. Arkamda LED bir ekran var, bir binanın içerisindeyim. 18 yaşında bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti olarak benim serüvenim aslında o zamanlar 6 yaşında olan küçük erkek kardeşimin bir akşam yemeğinde söylediği sözlerle başladı. Okulu pek de dert etmeme gerek olmadığını, çünkü eğer iyi bir üniversiteye giremez veya iyi maaşlı bir iş bulamazsam evlenebileceğimi ve bu nedenle de gerçekten çok şanslı olduğumu söylemesiyle aslında aktivizm serüvenim başladı diyebilirim. Her zaman kendime küçüklüğümden beri güçlü, ilham veren, sırf başkası yapamazsın dediği için tutkusundan vazgeçmeyen, hatta tam tersine bu sözleri, bu eleştirileri kamçı olarak kullanan kadınları kendime rol model olarak almıştım. Bu nedenle de onlar ve onların ideolojileriyle büyüyerek diyeyim, her zaman biliyordum ki eşitlik için ve toplumsal sorunlar için çalışacaktım. Ama bazen bunu içten içe bilseniz de size bir motivasyon gerekir. Bir kıvılcım. Benim için bu kıvılcım kardeşimin o akşam yemeğindeki sözleri olmuştu. Çünkü tam da o zaman farkına varmıştım ki bu toplumsal cinsiyet kalıpları, bu sosyal normlar, bu yargılar o kadar normalize edilmiş ve o kadar hayatımızın içinde ki birisi parmağıyla işaret etmedikçe biz farkına bile varmıyoruz. Bunun değiştirilmesi gerektiğini biliyordum ve He for She'nin sloganıyla harekete geçmeye söz verdim kendime. Ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman? Bir sonraki gün Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi olan He for She'ye dahil olmak için Birleşmiş Milletler'le iletişime geçtim. Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle kendi okulumda başlattığım He for She hareketi liseler arasında adeta bir çığ gibi büyüdü. Birkaç ay içerisinde Türkiye'nin dört bir yanındaki liselerden davetler almaya başladım. Konferanslara, seminerlere gidiyor, He for She hareketini, misyonumuzu tanıtıyor ve aynı zamanda da kendi okullarında bu anlamlı değişime katkıda bulunmaları, He for She takımları kurmaları için öğrencilere, arkadaşlarıma destek veriyordum. 2 yıl içerisinde 200 bin lise öğrencisine ulaşmayı başararak Türkiye'deki en genç He for She ünvanına layık görüldüm. Ve şu anda da hem Birleşmiş Milletler'le hem kadın birimleriyle birçok forum, etkinlik, atölye üzerinde çalışmalar yapıyorum. Ancak bir aktivist olarak her geçen gün değiştirilmesi gereken daha fazla sorunla, daha fazla çözümle karşılaşıyorsunuz diyebilirim aslında. Ben İstanbulluyum, doğma büyüme. Hayatım boyunca özel okullarda okudum ve benim hayallerimi, tutkularımı her zaman destekleyen ve sevgiyle beni kucaklayan bir aileye sahip oldum. Ancak ayrıcalıklı olduğumun ve maalesef ki ülkemizdeki pek çok kız çocuğundan daha fazla imkâna sahip olduğumun farkındayım. Bu nedenle her zaman inanıyordum ki bu ayrıcalık ve şansımı onların sesini duyurmada yardımcı olmak için kullanmalıydım. İşte bu da beni Girl Up ile olan çalışmama getiriyor. Girl Up hareketi Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından bundan 10 sene önce başlatıldı. Misyonu kız çocuklarına ve genç kızlara kendi seslerini duyurabilecekleri ve liderlik becerilerini geliştirebilecekleri güvenli ve destek veren bir platform yaratmaktı. Benim misyonumla aslında bu kadar paralel olan Girl Up hareketini görünce harekete geçmem gerektiğini tabii ki biliyordum ve Türkiye'de ilk Girl Up kulübünü kurarak Girl Up İstanbul'u başlattım. Girl Up İstanbul olarak aslında birbirinden farklı birçok konuya değinmeye çalışıyoruz. Olaylara daha global bir perspektiften yaklaşmaya çalışıyoruz diyebilirim. Daha çok tabuları yıkmaya çalışıyoruz. Toplumda konuşamadığımız ama konuşmamız gereken sorunlara değinmeye çalışıyoruz. Mental sağlıktan tutun regl sağlığına, globalde kadın sünnetinden tutun cinsel tacize bir sürü aslında noktaya değinmeye çalışıyoruz diyebilirim. Değişimi bir ayakkabı bağcığı gibi düşünün. Eğer tek bir elinizi kullanarak açmaya çalışırsanız veya süreçte tek bir ipe odaklanırsanız nasıl ayakkabınızın o dolanmış, karışık bağcığını çözebilirsiniz ki? Hayır. İşte aslında
Bu toplumsal sorunlar da aynı ayakkabı bağcığı gibi. Hepsi iç içe, hepsi birbirine bağlı ve eğer biz bir tanesini çözmek istiyorsak elimizden geldiğince hepsine ulaşmaya çalışmalıyız. İşte bu konulardan, bu bağcıklardan bir tanesi de, ben öyle adlandırmayı daha çok seviyorum, STEM. Maalesef ki STEM alanında, teknoloji, kodlama, robotik alanında hiçbir zaman konuşmadığımız, gerektiği kadar konuşmadığımız bir cinsiyetler arası uçurum var. Eğer bir okulda okuyorsanız sizden kendi okulunuzdaki robotik kodlama takımlarınızı düşünmenizi istiyorum. Eğer bir şirkette çalışıyorsanız sayısal yetkinlik, yönetim becerileri gerektiren pozisyonları düşünmenizi istiyorum. Aslında bu küçük örnekler bile bizim ne kadar cinsiyet yargıları, bu kalıplarla hareket ettiğimizin somut bir göstergesi. Bu konuda harekete geçmek için ben de araştırmalar yapmaya başladım. Çünkü sadece bizim ülkemizde olan değil ama dünyanın dört bir yanında aslında konuşulmayan, tabiri caizse 3 maymun oynanan bir konu. Ama 21. yüzyılda yaşıyoruz. Dünümüz teknoloji, bugünümüz teknoloji, yarınımız da teknoloji. Dolayısıyla ben de Girls Who Code hareketini ülkemize getirmeye amaçladım. Girls Who Code şu anda aktif olarak Hindistan, İngiltere, Amerika ve Kanada'da çalışmalarını yürütüyor. Ben de Türkiye'deki kurucusuyum. Girls Who Code'un amacı özellikle ortaokul çağında STEM'e en fazla ilgilerinin kaybettikleri kız çocuklarının o çağda onlara kodlamanın temel basamaklarını öğretmek, onlara STEM'in, bilimin güzel, eğlenceli taraflarını göstermek ve eğer isterlerse her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak. Ve biz bu cinsiyetler arası uçurumu 2027'ye kadar kapatmayı amaçlıyoruz. Girls Who Code Türkiye olarak neler yaptık diye soracak olursanız, konferanslar, atölyeler düzenledik. Farklı okullara, seminerlere gittik. Onlara küçük kodlama dersleri verdik. Ve elimizden geldiğince onlara eğer gerçekten isterlerse her şey olabileceklerini göstermeye çalıştık. Ben çalışmalarımdan, aktivizm çalışmalarından, projelerimden, yer aldığım kampanyalardan saatlerce bahsedebilirim. Çünkü yaptığım işe canı gönülden inanıyorum ve hepinizde destek vermeye çağırıyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin sorunu. Nasıl ki iklim krizi, karbon ayak izi gibi konularda herkes el birliğiyle çalışıyor, toplumsal cinsiyet eşitliği de aynı aslında. Peki, konuşmamı bitirmeden önce benim asıl, serüvenimin asıl yıldızı olan küçük kardeşime geri dönecek olursak tekrardan, şu an kendisi ne yapıyor? Belki farkında değildir ne kadar o sözünün ne kadar büyük bir etkisi olduğunu benim ve çalışmalarım üzerinde. Ama kendisi de şu an toplumsal sorunların, cinsiyet sorunlarının ve bu gibi kalıp yargıların bizi ne kadar etkilediğinin çok iyi farkında ve benim en büyük destekçim. Hatta okulda arkadaşları arasında bile ne zaman bir cinsiyetçi söylem duysa, ne zaman bir cinsiyetçi eylem görse hemen harekete geçiyor, çevresindekileri uyarıyor, onları konu hakkında bilgilendirmeye çalışıyor. Ve kendisi sadece daha 9 yaşında. Yani diyeceğim o ki, değişim için atılan hiçbir adım küçük, değersiz, gereksiz asla değildir. Bunu söyleyenler olacak size, yaptıklarınızın bir işe yaramayacağını, boşa çabaladığınızı, boşa kürek çektiğinizi, tek bir kişi ne yapabilir ki, bu gibi sözlerle karşılaşacaksınız. Ama benim motto olarak benimsediğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum ve konuşmamı da o sözle noktalamak istiyorum çünkü gerçekten çok bilgece olduğunu düşünüyorum. Gandhi'den, dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Teşekkür ederim.